Çin, Tayland'ı tam ortadan ikiye bölmeyi planlıyor. Kıra kıstağı ülkenin en dar noktası. Burası yaklaşık 70 kilometre genişliğinde. İşte Çin burayı kanal haline getirmek istiyor. Böylece Süveyş ve Panama kanalıyla rekabet ederek deniz taşımacılığına yön verebilecekler. Ancak Panama ya da Süveyş kanalları gerçekten zaman tasarrufu yapan kanallar. Bu kanallar sayesinde gemiler kıtaların etrafında dolanmaktan kurtuluyor. Öte yandan Kıra kanalının maliyeti 150 milyar doların üzerinde ve Tayland bu finansmanı tek başına karşılayabilecek güce de sahip değil. Bu nedenle ülke içindeki bazı kesimler bu projenin bağımsızlığı tehlikeye atabileceğini düşünüyor. İşte bu videoda Çin'i böyle bir projeye iten sebepleri, bunun bölge ülkeler açısından ne anlama geldiğini ve diğer devletlerin bu projeye nasıl baktığını anlatmaya çalışacağım. Videoyu beğenerek ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aslına bakarsanız Tayland kanalı fikri 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Dönemin Tayland kralı Malakka Boğazı'na alternatif bir kanal açarak buradan geçen gemilerden gelir elde etmeyi amaçlıyordu. Planlanan bu kanal Andaman Denizi ile Tayland Körfezi arasında açılacaktı. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle olmadı ve bu proje 2020 yılında bir daha gündeme geldi. Ancak gerçeği söylemek gerekirse bugün Tayland ciddi jeopolitik gerilimlerle karşı karşıya. Ülke 2006 yılında seçilmiş başbakan olan Thaksin Shinawatra'ya karşı gerçekleştirilen askeri darbeden bu yana anayasal monarşiyle yönetiliyor. Shinawatra, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu sırada ordu yönetimi ele geçirmişti. Böylece anayasa askıya alındı ve olağanüstü hal ilan edildi. Yani ülke iç dinamiklerini hala inşa edememiş durumda. Buna rağmen bu proje hayata geçirilirse Tayland, Güneybatı Asya'nın en önemli ticaret merkezlerinden birisi haline gelebilir. Çünkü bu kanal deniz ticaret yollarını yüzlerce kilometre kısaltıyor. Örneğin Güney Çin Denizi'nden gelen gemiler Bengal Körfezi'nden geçtikten sonra Umman Denizi'nden devam ediyor ve Süveyş kanalına varıyorlar. İşte bu da Çin'in işine geliyor. Çin ağırlıklı olarak Orta Doğu'dan, kısmen de Orta Asya ve Afrika'dan petrol ve doğalgaz ithal ediyor. Öte yandan ülke içinde büyük ölçekte tüketim malları üretiyor ve bunları hem tüketiyor hem de dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. İşte bu ticaret akışının çok büyük bir kısmı Malakka Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. Malakka Boğazı, Malezya, Endonezya ve özellikle Singapur tarafından çevrelenmiş durumda. Singapur limanı sayesinde dünya ticaretinin yaklaşık %25'i buradan geçiyor. Yılda 100 binin üzerinde gemi bu boğazı kullanıyor ve Çin'in enerji ithalatının %80'i bu geçişe bağlı. İşte bu yüzden haritada bulmakta bile zorlanacağınız Singapur günümüzde zenginliğiyle nam salmış bir ülkeye dönüştü. Malakka Boğazı tüm bu ülkeler için çok değerli. Bingo! Çin'in Tayland üzerinden bir kanal açmasının temel nedeni de Malakka'yı bypass etmek. Peki Çin neden Malakka'yı aşmak istiyor? İlk olarak ekonomik gerekçelerden bahsedebiliriz. Malakka'yı sadece bir geçiş noktası olarak düşünmemek gerekiyor. Birçok gemi Singapur limanına uğrayarak yükünün tamamını ya da bir kısmını burada indiriyor. Örneğin Çin'den gelen bir konteyner gemisi Singapur'a vardığında Hindistan ve Güney Afrika'ya gidecek konteynerları boşaltabiliyor. Avrupa'ya gidecek olanlarsa gemide kalıyor. Aynı zamanda limanda bekleyen ve Avrupa'ya gönderilecek başka konteynerler gemiye yükleniyor. Bu yüzden Singapur limanı aşırı derecede yoğun. Gemiler bazen günlerce, hatta bir haftaya kadar sırada beklemek zorunda kalıyor. Öte yandan tahminlere göre Malakka üzerinden geçen ticaretin yaklaşık %30'u Kıra kanalının açılması halinde buraya kayabilir. Bu da Singapur'daki yoğunluğu azaltarak deniz ticaretini daha akıcı hale getirebilir. Ayrıca Malakka Boğazı son yıllarda korsan saldırılarına da sahne oluyor. Yılda 100 binin üzerinde gemi geçen bir kanalda saldırı sayısı görece az olsa da bu konu Çin raporlarında sık sık dile getiriliyor. Ancak dürüst olmak gerekirse korsanlık asıl itici güç değil. Asıl neden jeostratejik. Çin her ne kadar uzun kıyılara sahip olsa da büyük okyanuslara erişimi askeri ve siyasi olarak sınırlı. Pasifik tarafında ABD üsleriyle Japonya, Tayvan ve Filipinlerle çevrili.
Hint Okyanusu girişinde ise ABD ve İngiltere'nin Singapur'daki askeri varlığı ve Hindistan'ın artan askeri gücü bulunuyor. Hindistan'ın dörtlü güvenlik diyaloğu çatısı altında Çin'e rakip olması da durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Bu birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Hindistan ve Avustralya bulunuyor ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik ve denge sağlamak amacıyla kuruldu. Ayrıca Çin'in artan askeri ve ekonomik etkisine karşı ortak duruş ve deniz yollarının güvenliği ana ilkeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle Çin'in korkusu tam olarak şu: olası bir çatışma durumunda Malakka Boğazı kapatılırsa ülkenin enerji arzı felç olabilir. İşte bu yüzden Çin tedarik yollarını çeşitlendirmeye çalışıyor diyebilirim. Öte yandan Kıra Kanalı Tayland için de ekonomik açıdan çok büyük bir fırsat. Tayland, Malakka Boğazı'ndan geçen ticaretten pay alamıyor. Eğer bu kanalı inşa ederlerse transit geçişlerden ciddi bir gelir elde edebilirler. Ancak ülkede Çin'e aşırı bağımlılık ve egemenlik kaybı endişeleri de var. Bu yüzden bugün kanal yapıp ülkeyi ikiye bölmek iyi bir fikir olarak algılanmıyor. Bunun yerine köprü yapmak istiyorlar. Yani iki tarafta derin su limanları kurulacak, yük gemilerinden indirilip karayoluyla karşıya taşınacak. Bu model Tayland için istihdam anlamında cazip olsa da Çin açısından askeri geçiş imkanı sunmadığı için daha az avantajlı. Singapur ise bu projeye temkinli yaklaşanlar arasında yer alıyor. Çünkü bölgesel önemini azaltabilir. Ancak daha genel bir perspektiften bakıldığında Çin'in enerji tedariğini güvence altına alması bazı ülkelerde ayrı bir endişe kaynağı yaratıyor. Çünkü Çin eğer bu tür alternatif yollar sayesinde enerji güvenliğini arttırırsa bölgesel politikalarda daha atak ve agresif davranabileceğini düşünüyor. Özellikle Güney Çin Denizi'nde Çin ile itilaf yaşayan ülkeler bu durumdan rahatsız. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri de bu ihtimali yakından takip ediyor. Bu noktada şunu net biçimde söylemek gerekir: Kıra Kanalı meselesi tek başına bir altyapı projesi değil. Bu konu küresel güç dengeleri, deniz ticaretinin kontrolü ve askeri projeksiyonun kapasitesiyle doğrudan bağlantılı. Videonun başında Kıra Kanalı'nı anlatacağımızı söylemiştim. Ancak gördüğünüz gibi bu konu bizi daha geniş bir çerçevede Çin'in jeostratejik kırılganlıklarına ve uzun vadeli planlarına götürüyor. Yani kanal aslında daha büyük bir resmin sadece küçük bir parçası. Burada önemli bir soru ortaya çıkıyor: Çin, Malakka Boğazı konusunda gerçekten bu kadar savunmasız mı? Öncelikle Malakka sadece Çin'i değil, Japonya, Güney Kore, Avrupa ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari çıkarlarını doğrudan etkiliyor. Boğazın kapanması demek bölgedeki birçok ülkeyi ekonomik olarak zor durumda bırakmak demek. Ayrıca Malakka tek bir ülkenin kontrolünde de değil. Birden fazla devlet bu boğaza komşu ve hepsinin ortak çıkarı serbest deniz ticaretinin devam etmesi. Bu nedenle ABD'nin tek taraflı olarak Malakka'yı kapaması ya da sürekli kontrol altında tutması uluslararası alanda ciddi tepkileri doğurur. Bu yüzden burada ilginç başka bir nokta var. Çin'in enerji ithalatının çok büyük bir kısmı sadece Malakka'dan değil, Hürmüz Boğazı'ndan da geçiyor. Olası bir küresel çatışmada Hürmüz'ün kapanması Çin için belki de daha yıkıcı olurdu. Ancak Çin'in Hürmüz için neredeyse hiçbir alternatif yolu yok. Bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığı çok güçlü. Çin'in Cibuti'de bir askeri üssü var ama bu üs büyük batılı üslerin hemen yanında yer alıyor. Dolayısıyla Çin'in aslında buraya daha fazla eğilim göstermesi gerekiyor. Hatta Çin'in tamamen petrolden bağımsızlığını ilan etmesi gerekiyor. Bu yüzden Çin, Rusya ile Sibirya'nın gücü doğalgaz boru hattını, Orta Asya bağlantılarını, yenilebilir enerji yatırımlarını stratejik bir zorunluluk olarak görüyor. Elektrikli araçlar ve yeşil enerji Çin'de her geçen gün hızla artıyor. Bu yatırımlar kısa vadede petrol ve doğalgazı tamamen devre dışı bırakmayacak ama enerji talebinin artış hızını yavaşlatma potansiyeline sahip. Özetle Kıra Kanalı meselesi Tayland'ı ikiye bölecek dev bir mühendislik projesinden ibaret değil. Bu konu Çin'in enerji güvenliği, askeri kırılganlığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan büyük güç rekabeti gibi başlıklarda yaşadığı yapısal sorunlarının bir yansıması.
Bu videoda aslında Kra kanalını bahane ederek Çin'in küresel sistem içindeki konumunu biraz daha yukarıdan görmeyi amaçlamıştık. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni bırakarak yorum yapmanız videonun daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olacaktır. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.